Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve hızlı tığ işi, yazlık, medium beden, crop yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Crop bedenini büyütmek veya küçültmek için yapmanız gereken tüm ölçüleri video içerisinde adım adım anlatacağım. Ve yapacağımız crop'un gövde genişliği 42 santimetre. Yakadan itibaren yüksekliği ise yaklaşık 41 santimetre. Evinizde bulunan parça iplerle motifleri örebilir. Ana renkte ise yine istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Ve ana renk olan beyazdan 1,5 adet kullandım. Örerken kullanmış olduğum iplerin markası Alize Cotton Gold marka ipliklerdir. Şu şekilde 100 gram ve 330 metrelik ipler. Tığ numarası olarak ise 3 milimetre ile crop'u öreceğiz. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden crop'un yapılışına başlayalım. Crop'un yapılışı için toplam 8 adet 3 sıradan oluşan kare motife ihtiyacımız olacak. Bunlardan 7 tanesini ben yaptım. 8.'yi ise birlikte yapacağız. Daha sonra beyaz renk ile bu motifleri birleştireceğiz arkadaşlar. Kare motifin yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. 3 zincir, halkanın içerisine 2 ikili trabzan, 2 zincir, halkanın içerisine 3 trabzan, 2 zincir, halkanın içerisine 3 trabzan, 2 zincir ve halkanın içerisine 3 trabzan. İki zincir ve ilk yaptığımız zincirin içerisine kaydırma yapalım. Bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek sonraki renge geçiş yapalım. Herhangi bir iki zincir boşluğundan ipi sabitleyelim ve 3 zincir, aynı boşluğun içerisine 2 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapalım. Alt sırada görmüş olduğumuz tüm 2 zincir boşluklarının içerisine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Köşeler arası geçişte zincir yapmayacağız. Sadece köşelerde 2 zincir yaparak ilerleyelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kaydırmam, bir zincir, ipi burada keserek üçüncü renge ve son sıraya geçiş yapalım. Bir zincir ve yapmış olduğunuz kare motifin kenarlarında bulunan iki köşe arasındaki boşluktan ipi sabitleyebilirsiniz. 3 zincir, aynı boşluğun içerisine 2 trabzan,
alt sırada gördüğümüz tüm köşelere 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapacağız. Ve kenarlarda bulunan iki köşe arasındaki boşluklara 3 trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Trabzan grupları arası geçişte zincir yapmayacağız. Sadece köşelerde 2 zincir yaparak ilerleyeceğiz. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kaydırma, bir zincir ve ipi burada keselim. Evet, şu anda toplam 8 tane motifi elde etmiş olduk arkadaşlar. Burası crop'un ön yaka kısmını oluşturacak. Dilediğiniz renk kombinini uyarlayabilir. Motiflerin hepsini de aynı renk kombini ile örebilirsiniz. Ben farklı renk kombinleri uyarladım. Şimdi beyaz renk ile tek sıra halinde önce 4 tane motifi birleştireceğiz. Daha sonra diğer 4 sıra motifi birleştirerek aynı zamanda buradaki alanı da kapatmış olacağız. İlk 4 motif için yapmış olduğunuz karelerin herhangi birinin köşesinden ipi sabitleyebilirsiniz. 3 zincir, aynı boşluğun içerisine 2 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapalım. Köşeye gelene kadar grup ortalarına aralarında zincir yapmadan 3 trabzan, köşeye 3 trabzan, iki zincir, aynı boşluğun içerisine 3 trabzan, diğer köşeye gelene kadar grup ortalarına 3 trabzan yapalım. Köşeye 3 trabzan, ve iki kenar yaptıktan sonra ikinci kare motifi birleştireceğiz. 2 zincir, ikinci kare motifin herhangi bir köşesine 3 trabzan, ve şu şekilde motifin yönünü değiştireceğiz. Birleştirmeye devam edeceğiz. 3 zincir yaptıktan sonra bu şekilde birleştirdim ve arkadaki 3 trabzanı atlayarak ara boşluktan sık iğne ile sabitleyelim. Sonraki boşluğun içerisine 3 trabzan, arkadaki motifin grup ortasına sık iğne, yapmaya devam ettiğim kare motifteki grup ortasına 3 trabzan,
Tekrar arkadaki motifin boşluğuna sık iğne. Yapmaya devam ettiğim karenin köşesine 3 trabzan, bir zincir, köşe boşluğuna sık iğne, bir zincir ve yapmaya devam ettiğim karenin köşesine 3 trabzan. Şimdi diğer köşeye gelene kadar grup ortalarına 3 trabzan, köşeye 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan, diğer köşeye gelene kadar grup ortalarına da 3 trabzan yaparak devam edelim. Bu köşeye geldiğimiz zaman da 3. kare motifi birleştireceğiz. İkinci kare motifin köşesine geldiğimiz zaman 3 trabzan, 2 zincir, sonraki kare motife geçiş yapalım. Köşesine 3 trabzan, ve şu şekilde çevirerek ikinci kare motifi birleştirirken yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını tekrar ederek köşeye kadar birleştirmeyi yapalım. Köşeye geldiğimiz zaman bir zincir ile arkadaki motifin köşesine sabitleyelim ve bir zincir ile yapmaya devam ettiğimiz karenin köşesine 3 trabzan, ve ikinci kare motifte yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını tekrar edeceğiz. Köşeye gelene kadar grup ortalarına 3 trabzan, köşeye 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan, diğer köşeye gelene kadar grup ortalarına 3 trabzan ve burada ikinci kare motif ile üçüncü kare motifi birleştirirken yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını tekrar ederek buradaki köşeye geldiğimiz zaman son kare motifi birleştirerek yapmaya devam edelim. 4 tane kare motifi birleştirdim ve köşe noktasına kadar ulaştım. Şimdi buradaki açık alanı yine beyaz renk ile kapatacağız. Köşeye geldiğimiz zaman 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapalım. Şimdi buradaki köşeye gelene kadar, yani iki motifin birleşme noktasına kadar ara gruplara 3 trabzan yapalım. Köşeye 3 trabzan, bir zincir, iki motifi birleştirirken yapmış olduğumuz zincir boşluğuna sık iğne, bir zincir, sonraki motifin köşesine 3 trabzan, tekrar iki motifin birleşme noktasına kadar
ara gruplara 3 trabzan yapalım. Köşeye 3 trabzan. Bir zincir, 2 zincir boşluğuna sık iğne, bir zincir, sonraki kare motifin köşesine 3 trabzan ve bu şekilde son kare motife kadar birleştirmeye devam edeceğiz. Açık olan kenarı kapattıktan sonra köşeye 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapalım. Sıra sonuna gelene kadar grup ortalarına 3 trabzan. Ve ilk yapmış olduğumuz zincirin tepesine kaydırma, bir zincir yaparak ipi burada keselim. Bu şekilde beyaz renk ile 4 tane kare motifi bu şekilde birleştirmiş olduk. Şimdi birinci 4 tane kare motifi birleştirirken yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını tekrar ederek ikinci 4 tane kare motifi de birleştirdim arkadaşlar ve açıktaki alanı bıraktım. Şimdi buradaki alanı yaparken aynı zamanda yakanın V kısmını oluşturacağız. Bakın açıkta kalan bölüme geldim. Köşeye 3 trabzan, bir zincir ve ilk yapmış olduğumuz 4 kare motiften köşesine şu şekilde ön yüzler bize bakacak vaziyetteyken köşeden burayı sabitleyelim. Bir zincir ve yapmaya devam ettiğim karenin köşesine 3 trabzan, tekrar arkadaki motifin 3 trabzanından sonra gelen boşluğa sık iğne ve yapmaya devam ettiğim karenin köşesine 3 trabzan, buradaki yaka açıklığını istediğiniz şekilde yukarıya doğru yükseltebilir ya da bırakabilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Ben bir tane daha trabzanı birleştirmek istiyorum. Sonra gelen trabzan grubu boşluğundan sık iğne ve yapmaya devam ettiğim karenin grup ortasına 3 trabzan. Ve benim için yeterli V yaka boşluğunu oluşturduktan sonra birinci 4 kare motifin açıkta kalan kısmını yaparken yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını tekrar ederek buradaki ilk ipi sabitlemiş olduğumuz noktaya gelene kadar açık alanı kapatalım. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman son trabzan grubunu yaptıktan sonra ilk zincirin tepesine kaydırma, bir zincir yaparak
beyaz rengi kesebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, crop'un birinci aşaması olan yakayı tamamladık. Şimdi gövde bölümünü oluşturacağız ve gövdeyi yaparken buradaki köşeden başlayarak aşağıya doğru ilerleyeceğiz ve tekrar yukarıya doğru çıkarak U biçiminde trabzan grupları yaparak istediğimiz gövde genişliği olana kadar örmeye devam edeceğiz. Önce bir zincir yapalım ve buradaki üst kısmı herhangi bir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Bu alanlara köşedeki 2 zincir boşluğundan ipi sabitleyelim. Üç zincir, aynı boşluğun içerisine 2 trabzan ve köşeye gelene kadar tüm grup ortalarına aralarında zincir yapmadan 3 trabzan yaparak devam edelim. Köşeye geldiğimiz zaman 3 trabzan, sonraki kare motifin köşesine 3 trabzan, diğer köşeye gelene kadar grup ortalarına 3 trabzan yapalım. İki kare motifin köşesine 3 trabzan ve diğer grup ortalarına da tekrar 3 trabzan yaparak köşeye kadar yapmaya devam edelim. Köşeye gelene kadar trabzan gruplarını yaptım ve buradaki yakanın birinci köşesine geldiğimiz zaman, ki her köşede aynı işlemi tekrar edeceğiz. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapalım. Ve şimdi sonraki köşeye gelene kadar trabzan grupları ortasına 3 trabzan, 2 kare motifin köşesine 3 trabzan yaparak devam edeceğiz. Ve köşeye geldiğimiz zaman 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaparak sol tarafa doğru dönüşümüzü sağlayalım. Şimdi buradaki sıra sonuna gelene kadar tüm trabzan grubu ortalarına 3 trabzan, kare motiflerin köşesine 3 trabzan yaparak sıra sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz ve diğer yakada yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını tekrar edeceğiz. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman son kare motifin köşesine 3 trabzan, ve birinci sırayı bu şekilde tamamlamış olduk. 3 zincir, deseni çeviriyorum ve trabzan gruplarını atlayarak orta boşluğun içerisine 3 trabzan, buradaki köşe dönüşünü 4 zincirde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi alt sırada yapmış olduğumuz tüm trabzan gruplarının ortasına aralarında zincir yapmadan
3 trabzan yaparak devam edeceğiz. Köşeye geldiğimiz zaman alt sıradaki işlemi tekrar edeceğiz. 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan ve tekrar dönüşümüzü sağlayarak trabzan grupları ortasına 3 trabzan, köşeye alt sıradaki işlemi tekrar edeceğiz ve tekrar sol tarafa da dönüş sağlayarak trabzan grupları ortasına 3 trabzan yaparak devam edeceğiz. Gövdede ikinci sıranın sonuna yaklaştığımız zaman son 2 trabzan grubu ortasına 3 trabzan ve ikinci sıraya başlarken boşluk ile başladığımız için burayı da boşluk ile bitirmemiz gerekiyor. İlk zincirin tepesine ikili trabzan yaparak sırayı tamamladık. 3 zincir ve deseni çeviriyorum. Gövde bölümünde 2 sırada bir desen kendisini tekrar edecek. Şimdi birinci sıradaki işlemleri tekrar edeceğiz. İlk görmüş olduğumuz boşluğa 2 trabzan ve başlangıç zinciri ile birlikte 3 trabzan olmuş olacak. Daha sonra tüm trabzan grupları ortasına 3 trabzan yaparak köşeye kadar devam edeceğiz. Buradaki iki köşeye alt sıradaki işlemi tekrar edeceğiz. Yani 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan ve sıra sonuna gelene kadar tekrar trabzan gruplarını yapmaya devam edeceğiz. Üçüncü sıranın sonuna ulaştığımız zaman nasıl ki sıranın başında trabzan grubu ile başladıysak sıranın sonunu da trabzan grubu ile tamamlıyoruz ve son boşluğun içerisine 3 trabzan yapalım. Üç zincir, tekrar deseni çeviriyorum ve ikinci sırayı tekrar edeceğiz. Trabzan grubu ortasına 3 trabzan yaparak bu şekilde istediğiniz gövde uzunluğu olana kadar döne döne deseni yükseltmeye devam edebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, crop deseninde istediğim gövde uzunluğu ve genişliği olana kadar bu şekilde yükselttim ben. Ve şu anda yapmış olduğumuz crop'un gövde genişliği 44 santimetre. Crop'un yan tarafındaki gövde uzunluğu ise yaklaşık 42 santimetre. Ve crop'un yan taraflarında iki köşelerde yapmış olduğumuz zincirler arasında köşelerdeki trabzanlar da dahil toplam yan yana 30 tane trabzan grubu yapmış olduk. Sizler yapmak istediğiniz gövde genişliğine göre buradaki trabzan sayısı ve santimetre ölçüsü değişecektir. Şimdi crop'un arka tarafını yapmaya başlayacağız. Ve ilk zinciri yaptıktan sonra çok sıkı olmayan 101 zincir yaparak başlayalım. ...101 zinciri yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. zincirden başlayarak sıra sonuna kadar yan yana ikili trabzan yapalım.
Ve bu şekilde sıra sonuna kadar ikili trabzanları yapacağız. Fakat burada dikkat edeceğiniz en önemli nokta, zincirin üzerine yapacağınız ikili trabzan sayısı üçerli gruplar olacak şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu şekilde yan yana 3 tane ikili trabzan birinci grubu oluşturacak. Şu anda 2 tane trabzan yaptım. Bir tane daha yaptığım zaman tekrar ikinci trabzan grubunu oluşturacağım. Evet, şu şekilde 2 tane trabzan grubunu oluşturmuş olduk. Bu şekilde trabzanları üçerli grup olacak şekilde sayarak sıra sonuna kadar ilerleyebilirsiniz. Sıra sonuna kadar yan yana trabzanları yaptım ve ilk yapmış olduğumuz ikili trabzandan itibaren toplam 94 adet ikili trabzan yaptım. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman bir boşluk atlayalım ve tekrar ikili trabzan yaparak boşluk oluşturalım. Burada önemli olan nokta, sıranın başında boşluk ile başlayıp sıranın sonunu da boşluk ile tamamlamamız gerekiyor. 3 zincir, deseni çeviriyorum ve ilk oluşturmuş olduğumuz boşluğun içerisine 2 trabzan yapalım. Zincir yapmadan 3 trabzan atlayalım ve aynı boşluğun içerisine 3 ikili trabzan yapalım. Zincir yapmadan tekrar 3 trabzan atlayalım ve boşluğun içerisine 3 ikili trabzan yapalım. Bu şekilde altta yapmış olduğumuz trabzanları üçerli gruplara ayırarak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman birinci sırada yapmış olduğumuz trabzanlardan dolayı toplam yan yana 31 tane trabzan grubunu oluşturmuş olacağız. Sıra sonuna ulaştım ve son 3 tane trabzanı atlayalım. İlk yapmış olduğumuz boşluğun içerisine 3 trabzan yaparak sırayı tamamlayalım. 3 zincir, deseni çeviriyorum ve 3 trabzanı atlayarak 2 grup ortasına 3 trabzan yapalım. Üçüncü sırada alt sırada yapmış olduğumuz tüm grup ortalarına aralarında zincir yapmadan 3 trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman son grubun ortasına 3 trabzan yaptım ve ilk zincirin tepesine ikili trabzan yaparak boşluk oluşturarak sırayı tamamlamış olduk. Yani sıranın başında boşluk ile başlayıp sıranın sonunu da boşluk ile tamamlamış olduk. Krobun arkasını yaparken 2 sırada bir desen kendisini tekrar edecek. Üçüncü sırada birinci sıradaki işlemleri tekrar ettik. Boşluk ile başlayıp boşluk ile bitirmiştik. Üçüncü sırada da aynı işlemi tekrar ettik. 3 zincir, deseni çevirelim
Ve şimdi ikinci sıradaki işlemi tekrar edeceğiz. İlk boşluğun içerisine 2 trabzan ve alt sırada oluşturmuş olduğumuz tüm grup ortalarına aralarında zincir yapmadan 3 trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Ve bu şekilde yapmış olduğunuz crob'un ön yüzünün yüksekliği kadar deseni yukarıya doğru yükseltmeye devam edeceksiniz arkadaşlar. Burada arka tarafı yaparken dikkat edeceğimiz en önemli nokta crob'un ön yüzünün son sırasında yapmış olduğumuz yan yana trabzan sayıları ile crob'un arkasını başlarken yapmış olduğumuz trabzan sayılarının mutlaka eşit olması gerekiyor. Bakın buradaki sıranın başı ile sıranın sonundaki boşlukları saymadan yan yana 31 trabzan grubu yapmıştık. Crob'un ön yüzünde de yine köşelerdeki zincir boşlukları arasında köşelerdeki trabzanlar da dahil toplam 31 tane ikili trabzan grubu var. Gövde genişliğini bu şekilde ayarladıktan sonra yukarıya doğru deseni yükseltirken de crob'unuzun yan tarafında yine iki köşedeki zincirler arasında kaç tane trabzan grubu oluşmuş ise yan tarafta da o kadar trabzan grubu yapmanız gerekiyor. Yani burada yan yana 40 tane trabzan grubunuz varsa deseni yukarıya doğru yükselttikçe bu kenarlarda da yukarıya doğru toplam o kadar trabzan grubunun olması gerekiyor. Crob'un arka tarafını da bu şekilde yukarıya doğru yükselttim ben arkadaşlar. Ve son sırayı yaparken dediğim gibi crob'un ön tarafındaki trabzan sayılarına göre hareket ettim. Boşluk ile başlayıp sıranın sonunu da boşluk ile tamamladım. Şimdi crob'un yan taraflarını birleştireceğiz. Fakat yan taraflarını birleştirmeden önce tekrar püf noktasını bir daha hatırlatmak istiyorum. Bakın ön yüzünde buradaki köşe zincirlerinden sonra yan yana trabzan gruplarını saydığım zaman 30 tane trabzan grubu var. Crob'un arka tarafında yine yan bölgede bu şekilde trabzan gruplarını saydığım zaman da yukarıya doğru 30 tane trabzan grubu var ve arka tarafta boşluk ile başlayıp sıranın sonunu boşluk ile tamamlamıştık. Ön yüzün yan taraflarında da boşluk ile başlayıp boşluk ile tamamlamış olduk. Şimdi crob'un yan taraflarını birleştirmeye geçebiliriz. Şu şekilde burası crob'un iç kısmına gelecek olan yer ve desenleri kurmuş olduğumuz ilk başlangıç zinciri şu anda altta kaldı. Şu şekilde crob'un da yine arka tarafı yani iç kısmı bize bakacak vaziyetteyken birleştireceğiz ve daha sonra iç kısmını dışarıya doğru çıkartacağız. Bakın burası crob'un iç kısmı bize bakacak şekilde olacak. Şurayı da aynı şekilde ayarlayacağız. Çevirdiğimiz zaman ön yüzler bize bakmış olacak. Önce bir zincir yapalım. Ve ön yüz ile arka yüzde bulunan köşe boşluklarından ipi sabitleyelim. Tekrar bir zincir, aynı boşluğun içerisine 2 tane sık iğne yapalım. Şimdi ön tarafta bulunan 3 tane trabzan ile bakın buradaki köşeleri birleştirmiştik. Arkadaki trabzanın ortasına yan yana 3 tane sık iğne yapacağız. İkinci sık iğne yine arkadaki trabzanın orta boşluğu. Üçüncü trabzanın tepesi ile son trabzanın tepesinde bulunan boşluğun içerisine
sık iğne. 2 trabzan grubu ortasındaki boşluk ile arkadaki boşluğa birlikte bir sık iğne. Şimdi öndeki 3 trabzan ile arkadaki trabzanın bu ortasına ve tepe noktasına yan yana 3 sık iğne. Tekrar öndeki 2 trabzan grubu ortası ile arkadaki boşluğa bir sık iğne. Bu şekilde yukarıya doğru sık iğneleri yaparak devam edeceğiz. İstediğiniz kol genişliği olana kadar sık iğneleri yapmaya devam edebilirsiniz. Sık iğneleri yaparak yukarıya doğru yükselttim ve benim için bu kadarlık bir kol açıklığı yeterli. Burada yan tarafı yaparken 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane trabzan grubunu karşılıklı birleştirdim. Ve en son boşluğa da bir sık iğne yaptıktan sonra bir zincir yaparak ipi burada keselim. Ve üst omuz bölümünü birleştirmeye geçeceğiz. Buradaki kol açıklığını atlayarak yine karşılıklı crob'un ön yüzü ve arka yüzündeki iki köşeden ipi sabitleyelim. Bir zincir. Burayı sık iğneyi yaptıktan sonra bir zincir ile aynı boşluğun köşe boşluklarına yani 2 tane sık iğne yapalım. Ve yan tarafta yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını tekrar edeceğiz. Fakat crob'un ön yüzünde U biçimi ilerlediğimiz için bakın bu sefer yan taraftaki trabzanlar buraya geldi. Arka trabzanlar crob'un arka tarafında kaldı. Değişen farklı bir işlem olmadan son trabzanın önündeki ilmek, arkadaki trabzanın birincisinden birinci sık iğne. Şimdi boşluk, arkadaki ikinci trabzanın tepesi ikinci sık iğne. Yine aynı boşluk, arkadaki üçüncü trabzanın tepesi üçüncü sık iğne. Yan tarafta da tam ters işlemi yapmıştık. Buradaki trabzanlar ile arkadaki trabzanların boşluğundan sık iğneleri yapmıştık. Burada da ne kadarlık bir omuzu birleştirerek yaka genişliği istiyorsanız ona göre ayarlama yapabilirsiniz. Ben toplam yan yana 6 tane trabzan grubunu birleştireceğim. Birincisini birleştirdim. Öndeki boşluk ile arkadaki 2 trabzan grubu ortasındaki boşluğa tekrar sık iğne. Bu şekilde 6 tane trabzanı birleştirelim.
6. trabzan grubunu da birleştirdim. Karşılıklı grup ortalarına bir sık iğne, bir zincir yaparak ipi tekrar burada keseceğiz ve bu parça ipleri en son yan taraflardan birleştireceğiz. Bakın birleştirmelerimiz bu şekilde olmuş oldu. Şimdi buradaki yan taraf ile omuzda yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını crob'un diğer yan tarafında uygulayacağız. Bir zincir ve burada yan yana kaç tane trabzan grubunu birleştirdiyseniz buradaki yan tarafta da aynı sayı kadar trabzan grubunu birleştirmeniz gerekiyor. Ön ve arka taraftaki köşe zincir boşluklarından ipi sabitleyerek bu nokta içerisine diğer yan taraflarda yaptığımız gibi 2 sık iğne yapalım. Şimdi yan yana 6 tane trabzan grubunu birleştireceğiz. Bakın burada da crob'un omuz kısmında olduğu gibi trabzanlar geldi. Farklı hiçbir işlem yapmayacağız. Bu şekilde 6 tane sık iğne ya da trabzan grubunu birleştirdikten sonra burada yapmış olduğumuz birleştirme boşluğu atlıyoruz. Ve tekrar diğer omuz bölümünde de kaç tane yan yana trabzanı birleştirdiyseniz buradaki köşe noktalarından yine ipi sabitleyerek aynı trabzan sayısı kadar sık iğneleri yaparak ikinci omuz noktasını da birleştirebilirsiniz. Crob'un her iki yan tarafını ve üstte bulunan omuz noktasını birleştirdim arkadaşlar. Şimdi iç kısmını dışarıya doğru çıkartalım. Ve görmüş olduğunuz gibi birleştirmeler gayet muntazam oldu. Yine omuz noktasındaki birleştirme de bu şekilde. En son ütünün buharıyla gerekli düzleme işlemlerini yapabilirsiniz. Dilerseniz buraya zincir yaparak ya da farklı süsleme aparatlarıyla ön yaka bölümünü süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde düzeltelim. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.